hafta İran'ın 31 eyaletinden biri olan Fars eyaletinde şairler, şiirler, şarap ve güller şehri Şiraz'ı gezeceğiz. Antik Pers İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan anıtlarla dolu, şiirin, tarihin ve doğanın birbirine dokunduğu bu şehir, renklerin dans ettiği camilerin, mis kokulu bahçelerin ve binlerce yıllık kültürün buluştuğu bir masal diyarı. Ve biz bu şehirde İran edebiyatının ünlü isimleri Hafızi ve Sadi Şirazi'nin dizelerine ilham olan sokaklarda dolaşıp Nasırülmülk Camii'nin renkli vitraylarından süzülen ışığın büyüsüne kapılacağız. Şiraz'ın tarihi çarşılarında kaybolup yerel lezzetlerin tadına varacak ve bu kadim şehrin günlük yaşamına tanıklık edeceğiz. Kadim İran kültürünü ve Pers İmparatorluğu'nun tarihini keşfetmek için çıktığımız İran gezisi serimizde Tahran'dan Kaşan'a, oradan İsfahan'a, sonra Yezd'i gezip devamında Fars eyaletinde Pasargat ve bir zamanlar dünyanın en büyük imparatorluklarından birine törensel başkentlik yapmış Persepolis antik kentini görüp seri boyunca bu ülkede en çok merak ettiğim Orta Çağ'da İslam dünyasının en gelişmiş bilim ve kültür şehri olan Şiraz şehir merkezine ulaştık. İran'ın en büyük 5. şehri konumunda olan Şiraz, ülkenin güneyinde, etrafını Zagros Dağ silsilesinin çevrelediği 1480 metre rakımlı bir plato üzerinde yer alıyor. Çevresinde yerleşime uygun alanların azlığından dolayı İran'ın gelişmiş bölgelerinden oldukça uzakta olan şehir, başkent Tahran'a 927 kilometre mesafede. İran'da 8. günümüz. Şiraz'a dün akşam gelmiştik. Bugün Şiraz'ı dolaşacağız. Şimdi kahvaltı yemiyoruz. Günaydın Meryem. Teşekkürler. Sen nasılsın? Çorbadan var. Ekmekler ve de yemişler, hurma. Kahvaltımıza geçtik. Kahvaltıda daha önce yediğimiz hellum gibi olan çorbanın bir benzeri var. Bunun ismi Sebzeli çorba. Sebzeli çorba, vejeteryan çorba. Aşı sert. Ama böyle bağlanmış birbirine, böyle hani şöyle hellem gibi, evet. Yine buğday falan var galiba, değil mi? Şiraz'a ait bir çorba. Pirinç var. Şöyle fasulye, nohut falan var. Evet. Bol et var. Et var mı yine? Evet, et var. Nasıl vejeteryan oluyor? Yo vejetaryen yo. Adı sebzeli çorba. Ha, vejeteryan çorba görünce ben orada öyle yazmış. Hayır. Ha. Sebzeli çorba. Anladım. Sebzesi Evet. çok. Anladım. Yine et var Terkun, yani. Evet, terkun, ıspanak. Evet. Evet. Bayağı sebzeli, Evet. bol sebzeli bir çorba. Lezzeti güzel ama çok lezzetli. Hı hı. Teşekkür ederim. Kahvaltımıza başlayabiliriz. Şimdi bu ismi neydi Meryem? Hindiba. Hindiba çayı. Tamam. Dibindeki hindiba değil mi? Üstü su. Ha, su mu hindiba suyu? Dibindeki ne? Bunu karıştırıyoruz. Ya çok karıştırıp bunu eritecek miyiz bunun içinde? Anladım. Bu yine Şiraz'a özgü bir içecek. Fix sweet. Da var mı? Yani hiç hakeşi. Hakişir. Mideyi falan. Bizde şöyle şey yaparlar. Hani böyle otlardan çaylar yaparlar. Fakat
Hani hindiba çayı da yapılıyordur belki ama bu başka bir şey. Şerbet gibi. Böyle içebilirim şu an değil mi? Evet, tadına bakayım. Değişik bir tadı var. Şerbet gibi. Suyu şekerli bir su. Güzel. Otelden artık çıkış yapıyoruz. Bakalım Şiraz'ı keşfedeceğiz bugün. Mustafa Bey, Sobheyr. Döviz bozdurmak istedik. Burada döviz bürosunda bozamadılar para yok diye. Döviz bürosunun önünde bazı insanlar var. Onlar daha ucuza alıp buralarda geziniyor. Yine geldi buraya. Elinde parayla burada ticaretini yapıyor. Mehtap'ım ben narahat oldum. Üzüldüm ya, sen işi düz değildi. Evet, doğru yapmıyor işini. Ha. Ben özüm çözseydim. Yani başka yerden mi bozduracağız şimdi? Ne yapacağız? Maria? Ha, yine geldi. Mafiş. Arapça şimdi. Farsça anlamadı galiba. İlginç. Döviz bürosunda bozmuyor. Önü kapıda adam var. Adam nasıl bozuyor? Ha, hesabı. 49 350 خب Evet, şu an pazarlık yapılıyor galiba. 50 دلاری باشه 49 300 خورده ای نه تو الان بیا کل من هر چقدر پول میخوای الان یه دقیقه بپرم بانک من بیا بریم بانک سامان الان زنگ میزنم تهران Bankada bozarım daha iyi diyor نه herhalde. نه همین الان زنگ میزنم بانک Anlamayacak. سامان تهران ببین اینجا من 200 میلیون پول نقد بخوام چه کنم ها صرافی گفت اصلا نمیخرم صرافی داره 41 حالا به 350 Anlaştık galiba değil mi? Biraz daha düşüyor. Biraz daha düşüyor. Buradan bozacağız galiba. Meryem, bir de yol boyunca ben çok fazla şey gördüm. Burnu ameliyatlı kadın. Evet, çok Değil mi? Çok fazla. Ben bir yerde okumuştum. Yani insanlar hani burun ameliyatı yaptırmayı bir böyle bir statü sembolü olarak görüyor. Ve o burun bantları mesela iyileşmiş burun. Ben de anlıyorum, burnu iyileşmiş. Hani hiçbir şey yok. Yine de o bant orada duruyor. Antik Pers İmparatorluğu'nun ihtişamından İslam medeniyetinin zarafetine uzanan bir kültür mozaiği olan Şiraz, her köşesinde farklı dönemlerden izler barındıran bir şehir. Bu kadim şehrin sokaklarında bir yolculuğa çıkıyor ve onun sihriyle bütünleşiyoruz. İlk durağımız Şiraz'ın merkezinde yer alan Vekil Çarşısı. Pazar Vekil'in kapıları, değil mi? Vekil Çarşısı. Kadın ne güzel buraya uygun otantik giyinmiş. Önemine ait, evet. Şiraz'ın tam ortasında tarihin ve yerel kültürün canlı bir şekilde yaşadığı bir labirent gibi Vekil Çarşısı. 1750-1794 yılları arasında hüküm süren ve Şiraz'ı başkent kabul eden Zend Hanedanı döneminde inşa edilen Kapalı Çarşı, şehrin ruhunu yansıtan bir kültür hazinesi. Okul üniformalarının satıldığı yer burası. Üniformalar da değişik, yeşil, turuncu. Elbise gibi böyle uzun. Altlarına da pantolon giyiniyorlar galiba, Evet, değil mi? Başlarını da bağlıyorlar.
Çarşıya adım attığınızda sizi yüksek tavanlı tuğla kemerler, birbirine dolanan dar sokaklar ve her köşede sizi bekleyen renkli tezgahlar karşılıyor. Burası geleneksel İran el sanatlarının, baharatların, halıların ve mücevherlerin buluştuğu bir cennet. Vekil Çarşısı'nda kaybolmak aslında Şiraz'ın günlük yaşamına dahil olmak demek. Yerel halkın sıcaklığı, pazarlıkların ritmi ve çay evlerinden yükselen buhar, burayı sıradan bir çarşı olmaktan çıkarıp bir deneyime dönüştürüyor. Özellikle çarşının ortasındaki geleneksel çay evlerinde bir mola verip Şiraz'ın yerel içecekleri eşliğinde çevreyi izlemek bu atmosferi tam anlamıyla hissetmenizi sağlayacak. Burada tarihin dokusuna inerken modern yaşamın enerjisini de hissedebilirsiniz. Oh, mis gibi koktu burası. Sabun kokuları geliyor bana şu an. Bakalım bir sabuncu mu çıkacak? Ha, tütsü mü? Tütsüymüş. Burada da eğer var. Atlara ya da eşeklere bağlanıyor. Atlara, eşeklere. Yakalık gibi. Evet. Şunlar da kemer mi? Ve kıyafetleri süslemek için bunları kullanıyorlar. Eteğine şöyle. Eteğine, kollarına. Evet. Kendileri diktikleri zaman Evet, bunları da ekliyorlar. Şöyle şurada yaka falan var. Üstleri. Şiraz kıyafetleri. Şunlar da bunlar da öyle. اینا رو هم برش جوری برشون خستن اینم برش چی استفاده میکنن همون Şalların kenarında. başörtü. Şey gibi, bizim oyalar gibi. Ama daha böyle taşlı başlı. Bizde de bunu böyle dantelle işlerler. Kadınlar, evet. Çok hoş görünüyor ama böyle biraz daha paralı, altınlı falan, sarı sarı. Ay ne kadar süslü böyle. Aa, bunlar şey tamamen boncuk, gerçek, ağır yani. Ah, pardon. Şuna bakar mısınız? Kırmızısı. Boncuklarla işlenmiş her tarafı. Yine kıyafet süsleme için kullanılan kenar süsleri. Çantalar işlenmiş. Baskıyla yapılmış galiba bunlar zaten. Oo, bu da bayağı işli. Nasıl böyle? Bu da yaka. Evet. Değil mi yaka? İnanılmaz bir şey bu ya. Yani bunu hangi kıyafetlerine takıyorlar? Hala kullanılıyor demek ki o zaman satıldığına göre. Köylerde takıyorlar değil mi? Böyle resmi olan Düğünlerde. Bak burada teyzeler gelmişler almaya. Demek ki onlar kullanacak. Ne kadarmış fiyatı? 120 bin tümen. 120 bin tümen ne kadar oluyor? Yani 3 dolar falan gibi mi? Evet, öyle. Evet. Dolardan az. Şu fezler acaba sünnet düğünlerinde falan mı çocukların başına takılıyor? Onlar. Evet. Burada yok öyle bir şey. Öyle normalde başlarına
yerli kıyafetleri. Her zaman koyuluyor yani bu başları. Kadınlar kullanıyorlar. Köylerde filan. Köylerde. Eskiden öyleydi. Burada da bakırların satıldığı bir çarşı. Burası da Kerimhan Pazar. Kerimhan. Burada karım yazıyor ya. Karım bizde de hani şeydir, biliyorsun değil mi anlamını karım? Eşim. Karım eşim. Kerim Han aslında. Oh, şimdi yine güneşe doğru çıktık. Kerimhan Pazar'dan. Şiraz, şiirin ve sanatın başkent olmasının yanı sıra felsefe ve bilgeliğin de şehriydi. Bu kadim şehir, İslam dünyasının en büyük filozoflarından biri olan Molla Sadra'ya ev sahipliği yapmıştı. Han Medresesi'ne adım attığınızda Molla Sadra'nın öğrencilerine ders verdiği bu tarihi mekanın büyüsüne kapılıyorsunuz. Duvarlar ve tavanlardaki çini süslemeleriyle hat sanatı örnekleri burayı adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. 16. yüzyılın sonlarında yaşayan Molla Sadra, İslam felsefesinde hikmet-i mütealiye yani yüce hikmet olarak bilinen benzersiz bir felsefi sistemin kurucusuydu. Onun düşünceleri, varlık, bilgi ve insanın evrendeki yerine dair derin sorgulamalarla doluydu. İranlılar tarafından ülkelerinin en büyük filozofu olarak kabul edilen Molla Sadra, akılcılıkla sezgiciliği bir araya getirerek oluşturduğu bu ekolünü İbn Sina, Sühreverdi, Muhyiddin Arabi ve 12 İmam Şiiliğinden etkilenerek oluşturmuştu. Safeviler döneminde inşa edilen medresenin mimarisi İran'ın geleneksel yapı tarzını yansıtıyor. Avlulu bir plan, medresenin dingilliğini simgeleyen avlunun ortasındaki havuz, zarif çinilerle süslenmiş duvarlar ve huzur veren bir atmosfer. Medresenin içinde dolaşırken dershanelerinde yüzyıllar önce burada tartışılan felsefi konuları hayal etmeniz mümkün. Miniş. Birinin gözü çıkmış mı? Medresenin iç tarafında yavru kediler. Bu da kendilerini bir yuva yapmışlar. Medresede okuyorlar. Eğitimlerini burada sürdürecekler. Moğol ve Timur dönemlerinde istila ve yıkımlardan fazla etkilenmeyen Şiraz, o dönemlerde İslam medeniyetinin en gelişmiş şehriydi. Şairler, bilim insanları ve filozoflar bu şehirde buluşmuştu. Yine bu dönemde şehirde kültürel hayat çok ilerlemiş, özellikle edebiyat ve mimarlık zirve yapmıştı. Şirazlı mimarlar gerek İran'da gerekse diğer doğu şehirlerinde önemli eserler vermişti. Nargile malzemeleri satılan bir yer. Tömbeki de var. Maşası. Burada tabii nargile kültürü de bayağı olduğu için. Bu İran'ın güney bölgesine ait bir fıstık gibi. İran'ın güney bölgesine yetişen ıslak mıdır? Fene diyorlar. Islak mı? Evet. Ha, ıslak. Evet. Çok istilik. Bir tane alabilir miyim? Evet. Bir deneyeyim. İstilik derken? O içtiğimiz sabah şerbet, serinliği, bu istilik. Yani onun tam karşısı. Isıtır yani. Evet. Isıtır. Bu çekirdekleri bunları atıyor muyum? Yok hayır. Onu da yiyorum.
bölgesine ait bir fıstık çeşidi. Ama gerçekten fıstık tadı var. اسمش بناست evet. بنه. Çekirdekleri de bayağı şöyle kocaman kocaman çekirdeği var. Çekirdeği de yeniliyormuş. Biraz kurumuş. Burada biraz daha kurumuş, evet. Yeşil. Yine neydi? Behe. Bene. Bene. Dağ benesi. Bene kuhi. Dağ fıstığı. Evet. Dağ benesi. Bu dağda yetişmiş. Biraz önceki daha tazeydi. Bu biraz daha kurumuş. Biraz kurumuş. Burası bir kuru yemişçi, Aktar. Çeşitli şekerler falan var böyle. Zeytin. Yok, kuru üzüm. Ne? Kiraz. 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 Albalı diyor. Evet. Fıstık çeşitleri. Şu nedir? Kabak çekirdeği mi? Bu. Evet. Kabak çekirdeği. Badem. Evet. Kabuklu badem. Mengal. Bu da kabuklu badem. Bu bölümde zamanımız yetmese de Şiraz'ın keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok sırrı var. İran serimizin bir sonraki bölümünde Kerimhan Kalesi'ni ve Vekil Camii'nin ilginç sütunlarını görüp Nasrül Mülk Camii'nin renkli vitraylarından süzülen ışığın büyüsüne kapılacağız. İrem Bahçesi'ni, Sadi Şirazi ve Hafızi'nin mezarlarını da göreceğimiz bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın.